Merhaba, ben Emre. Kültürler, dinler ve insan hikayeleri hakkında belgeseller yapıyorum. Geçtiğimiz pazar günü bir Ortodoks kilisesinde pazar ayinine katıldım. Muhteşem bir kiliseydi ve içeri girdiğim anda tüm gözler bu yabancının üzerindeydi. Ayinin sonunda rahip bana kutsal ekmek ve şarap ikram etti. Ve hatta bana hediye olarak bir haç kolyesi verdi. Ne yazık ki böyle olmadı. Her şey Hristiyanlığa ve görece daha katı görünen Ortodoks mezhebine olan merakımla başladı. Gürcülerin bu dini en derinden yaşayan insanlardan olduğu bilgisini aldım. Daha fazla bilgi edinmek için Batum'a geldim. Batum. Yıl boyunca birçok turistin çeşitli sebeplerden dolayı ilgi odağı. Karadeniz'in en uzun çakıl taşlı plajlarından birine sahip. Ayrıca ünlü Ali ve Nino heykeli ve benzersiz mimariye sahip birçok ilginç bina. Aynı zamanda şehrin hemen bitişiğine konumlandırılmış limanı ile Gürcistan'ın deniz ticareti için önemli bir konumdur. Ortodoks mezhebini ve bu mezhebe mensup insanları gözlemlemek için burada olan tek kişi benmişim gibi hissediyorum. İlk hedefim pazar ayinini izlemek. Ancak yarına kadar biraz dinlenecek bir yer bulmam gerekiyor. Gürcistan'da yaşayan arkadaşımı aradım ve pazar ayini hakkında biraz bilgi aldım. Pazar ayininin 5 bölümden oluştuğunu söyledi. Hazırlık aşamasından başlayarak sonuna kadar kalmam gerektiğini söyledi. Nasıl görünmem ve ne giymem gerektiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kesinlikle şort giymemem hususunda uyarıldı. Uzun pantolon giymem gerektiğini söyledi. Şimdi sabah erkenden yola koyulmak için biraz dinlenmem gerek. Yola çıkmaya hazırım. Kilisenin etrafında bugüne özel satış yapan tezgahlar kurulmuş. Arkadaşım kilisenin bulunduğu caddenin karşısındaki kiliseye ait dükkandan bir haç kolye almamı önerdi. Bunun oradakiler gibi görünmem için iyi bir fikir olacağını söyledi. Kolyeyi satın aldıktan ve boynuma taktıktan sonra artık kiliseye gitmeye hazırım. Bölüm 1. Hazırlık. İçeri girdiğimde rahiplerin ekmeği ve şarabı dualar eşliğinde dikkatlice hazırladığını gördüm. Ekmek ve şarap dinlerinde çok önemli. İsa'nın bedenini ve kanını sembolize eder. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bu hazırlığa bir hayli zaman ayırdılar. Bölüm 2. Ayin başlıyor.
Bu bölüm ayinin nasıl başladığını göstermekte. Çanların çalması ve herkesin birlikte dua etmesi, törenin onlar için önemli olduğunun işaretlerinden. Kilisedeki insanlar aynı şeylere inanır ve inançlarını göstermek için bir araya gelirler. Büyük bir aile toplantısı gibi. Rahiplerden biri elindeki buhurdan ile bu kutsal saydıkları mabedi temizliyor. Rahip dua ederken cemaatten biri yanıma geldi ve benden film çekmeyi bırakıp kiliseden ayrılmamı istedi. Özür diledim ve dışarı çıktım. Dışarıda 5 dakika bekledikten sonra 3. bölüm için gözlemlemeye devam etmek üzere içeri geri döndüm. 3. bölüm İncil okuma. Bu bölümde rahibin kutsal kitapları İncil'den bölüm okuduğunu gördüm. Kilisedeki herkes sessizdi ve dikkatlice dinliyordu. Çünkü okunan bu bölümler onların inançlarını ve dinlerinin onlara ne öğrettiğini hatırlamalarına yardımcı olur. Kısa bir süre sonra daha önce film çekmeyi bırakmamı isteyen aynı kişi tekrar yanıma geldi. Daha fazla video çekmemem konusunda ısrar etti. Neden bu kadar katı davrandığını anlamadım. Burada yaşayan arkadaşımı arayıp sorduğumda o da durumu anlamadı. Tekrar dışarı çıktım ve 5 dakika bekledim. Sonrasında 4. bölüm için gözlemlemeye devam etmek üzere kiliseye tekrar geri döndüm. 4. bölüm Ekmek ve şarap paylaşımı. Ayinin bu bölümü sırasında herkes rahipten küçük bir parça ekmek ve bir yudum şarap almak için sıraya girer. Buna komünyon denir. Komünyon Hristiyanlıktaki kutsal ritüellerden biridir ve İsa'nın son akşam yemeğini anmak içindir. O yemek sırasında İsa öğrencileriyle ekmek ve şarap paylaşarak ekmeğin bedeni, şarabın ise kanı olduğunu söyler. Komünyon sırasında Hristiyanlar İsa'nın fedakarlığını anmak ve ona olan inançlarını yenilemek için ekmeği yer ve şarabı içerler. İnsanların bu törene katılımını izlerken bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bu, inançlarına ve paylaşılan deneyim aracılığıyla birbirlerine bağlı hissettikleri bir andı. Bölüm 5 Ayinin sonu. Sonunda ben de kutsal ekmeği ve şarabı almak için sıraya girdim. Sıra bana geldiğinde rahip yabancı olduğumu fark etti. Ve nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söylediğimde ön yargıyla yaklaşacağını geçmiş tecrübelerimden biliyordum. Sanırım İspanyolcamdan faydalanmanın vakti gelmişti. Arjantinli olduğumu söyledim. Yanılmışım. Rahip, onların grubunun bir parçası olmadığım için katılamayacağımı söyledi ve kenarda beklememi istedi. Gerçeği söylemediğimi kimse fark etmeden ayrılmaya karar verdim.
Belki de bu dini gerçekten anlamak istiyorsam vaftiz olmam gerekecek.